Ladder programlamada düğüm noktalarındaki lojik değerin temp hafıza alanında tutulma mantığını bu örnek üzerinden sizlere açıklamaya çalışacağım. Input 02 normalle açık, input 01 normalle kapalı bir girişim Merkel 0.0 çalıştırıyor. Merkel 0.0'ın aşağıda bir kontağı var. Burada input 00 üzerinden Q00'ı çalıştırıyor. Input 00 denemeler sırasında mühürlemeyi açmak için, çözmek için burada seri kullandım. Yine input 01'in burada bir kontağı var. Input 02'nin kapalı üzerinden yine bu da Q00 çalıştırıyor ve input 01'i ne yapmışız burada? Mühürlemişiz. Önce input 01 üzerinden yapayım çalışmalarımı. 01'e bastım. Input 0.1 burayı kapadı. Input 02'nin kapalı üzerinden Q00'ı çalıştırdı. Q00 ne yaptı? Aşağıda kendini mühürledi. Input 01'den elimi çeksem de yani girişi 0'da yapsam aşağıdaki mühürleme üzerinden Q00 çalışmasını sürdürecek. Burada bir sıkıntı yok. Mühürlemeyi bozayım input 00'la. Şimdi input 02'ye uyarı vereyim. Yani input 02'yi 1 yapayım. Input 02'yi 1 yaptığımda burada kontağını kapadı. Input 01'in kapalı üzerinden M0.0 çalıştı. M00 burada kontağını kapadı. Input 00'ın kapalı üzerinden Q0.0'ı çalıştırdı. Input 01 burada açık. Aşağıda da Q0.0 şu anda 1 olduğu için burada kontağı 1 ama burada input 02 şu an açık. Açık olduğu için buradaki lojik 1 burayla ne yapmıyor? Birleşmiyor çünkü buradaki input 02 açık. Şimdi input 02'yi ben açtığımda yani lojik 0 değerine çektiğimde ne olmasını bekliyorum? Input 02 normalde açıktı. Şu anda uyarılı olduğu için bura kapalı. M00 çalıştırıyor ama ben input 02'nin girişini kestiğimde bu kontak açılacak. Merkez 0.0 0 olacak. 0 olduğu için normalde açıktı bu kontak. Şu anda kapalı ama normalde açık. 0 olduğu için bu kontağını açacak ve ne olacak? Q00'ın enerjisini kesecek. Q00 0 olacak. Burada kontağını da açacak. Yani input 02'yi ben 0'a getirdiğimde Merkel 00 üzerinden Q00'ın devre dışı kalmasını, 0 olmasını bekliyorum. Bakalım böyle olacak mı? Böyle olmadı. Peki neden böyle olmadı? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Bu hataya ben ilk düştüğümde bir elektrikçi mantığıyla düşünüyordum ama bu bir yazılım. Yazılım olduğu için yazılımı kendi içerisindeki sistematiği üzerinden düşünmek lazım. Şöyle düşünüyoruz. Ne diyoruz? Birinci network, ikinci network, üçüncü network sıralı olarak program işler. Soldan sağa doğru işler. Soldan sağa doğru program işliyor ama bu satıra geldiğinde network 2'nin şu satırına geldiğinde M00'dan sonra direkt Q00'a doğru gitmez program. Burada aşağı dallanma var. Aşağı paralel kollar var ve şurada çalışma mantığı şu şekilde geldi. Lojik değer şurada 1 mi? Yeşil olarak gördüğünüz yerler lojik 1 network başı. Bu 1 ama M00'ın lojik değerine 0. 0 olduğu için lojik 1'i buraya aktaramadı. Dolayısıyla M00'ın çıkışında şu hatta lojik olarak 0 var. Önce düğüm noktasına geldi. Şuraya 0'ı yazdı. Aşağıya indi. Yani buradaki paralel yapıda aşağı indi. Geldi. Burası lojik 1. Input 02 lojik 0. Input 01 lojik 0. 0 olduğu için bunun çıkışına lojik olarak bir değer aktaramadı ve input 01'in de burada kontağın çıkışında yani sağ tarafta şurada lojik 0 değeri var. Şuradaki düğme de geldi önce lojik 0'ı ne yaptı? Yazdı geç tempe. Aşağı indi. Q00'a baktı. Q00 en son neydi? 1'di. Q00 en son lojik 1 olduğu için burası lojik 1 ve bu girişindeki lojik 1'e çıkışını aktardı. Yani Q0.0'ın sağ tarafında kontağın sağ tarafına lojik 1 değerini aktardıktan sonra düğüm noktasına geldi. Şimdi burada bir 0 vardı ama düğüm noktasına şimdi 1'de ne geldi? Lojik 1 geldi. Ve bunlar veya mantığı, paralel mantık olduğu için burada geçerli olan lojik değer lojik 1. Yani şu noktada lojik 1'i en son değer olarak yazdı. Ve şuna geldi. Dedi ki input 02. Input 02'nin dedi lojik değeri 0. 0 olduğu için kontak kapalı ve buradaki çıkışa geldi. Girişindeki yani sol tarafındaki lojik 1'i geldi buraya lojik 1 olarak yazdı. Ve düğüm noktasında M00'dan gelen lojik 0 vardı. Ama yine aşağı taraftan gelen şu anda lojik 1 değerim var. Ve bakıyoruz bunlar da veya mantığı yani paralel kol mantığı. Paralel kol mantığında neydi? Veya da işte girişlerden bir tanesinin 1 olması çıkışı 1 yapıyordu. Evet lojik 0, lojik 1 ama buraya da ne yazdı? Lojik 1 değerini yazdı. Ve artık burada input 00'ın sol tarafında ne var? Lojik 1 değeri. Bu input 00'a baktı. Dedi ki lojik değeri 0. 0 olduğu için
kontak kapalı. Bunun girişinde Logic 1 vardı. Çıkışını aktardı Logic 1'i ve bu da geldi Q'ya Logic 1 olarak giriş sağladı. Buradaki kol üzerinden ve Q'nun şu andaki değeri Logic 1. Bir an afallamıştım. Böyle bir sorun yaşamıştım. Bir an afallamıştım neden böyle oldu diye. Sağ olsun Yavuz hocamla, Gürol hocamla da bunun üstünde bir ufak görüş alışverişi yaptık. Haklılardı. Bu çok uzun zaman önce üzerinde çalıştığım, daha çok STL programlama mantığından gelen ve çok daha uzun zaman önce bu konuları okumuştum, üzerinde çalışmıştım ama unuttuğum bir konuydu. Bu örnek vasıtasıyla tekrar hatırladım ve bu konudan sizlere de bahsetmek istedim. Durum 1'de Status Word üzerinden inceleyelim. Bildiğim kadarıyla TIA Portal'da Status Word yok. Bulamadım ben. Baktım ama eğer TIA Portal'da varsa bilen arkadaşlar yorum olarak yazarlarsa sevinirim. Allah'tan Gürol Hoca'nın bilgisayarında Step 7 Manager kuruluymuş da onun üzerinden ekran görüntüleri aldım. Benim makinede Step 7 Manager kurulu değil. O nedenle oradan aldığım ekran görüntüleri üzerinden devam edeceğim. Şimdi Status Word ne? Status Word program içerisinde yapmış olduğum işlemler hakkında bana bilgi veren bir hafıza alanı. Burada bu hafıza alanında iki alanı kullanacağım bu videoda. Bunlardan bir tanesi STA status yeri. Bu Status Word'ün ikinci biti. Bu sıfırıncı, birinci ve ikinci biti. Diğeri ise RLO, Result of Logic Operation. Yani burada da lojik işlemlerin sonucunu bana veren RLO biti bulunmaktadır. Bu da İşte Status Word'ün birinci biti olarak geçmekte. Diğer bitlerin burada açıklamaları var. İşte First Scan biti ve diğer bitler ama benim şu anda konum o değil. Status Word değil. Sadece Status Word üzerinde bu lojik işlemler sonuçları nasıl yapıyor program? Bunun üzerinde incelemeler yapacağım. Burada aslında STA'yı ben inputların yazdığı kısmı giriş görüntü kütüğü olarak da düşünebilirim. Çünkü verileri oradan almakta ve out'ların, atamaların STA bitinde çıkış görüntü kütüğü olarak düşünebilirim. Burada demin de dediğim gibi her bir satırda yapılan işlemlerdeki lojik işlemler sonucu ve işte o kullanmış olduğum input ya da output'ların durumu ya da bir başka memory bit de olabilir. Onların durumu satır satır Status Word'ün işte ilgili bitlerinden ne yapabiliyorum? İzleyebiliyorum. Yukarıda da bunun ladder diyagramını veriyorum size. Basit bir devre var. Bu devre üzerinde adım adım gideceğiz. Burada mesela input 124.1'in status biti yani STA biti 0. Aktif değil şu anda. Buna ait giriş şu anda lojik olarak 0 ve RLO'su lojik işlem sonucuysa 0. Burada 124.2 var. Bunun da status 0 ve sonuç itibariyle giriş de 0 olduğu için bu evet 0 normalde kapalı bir kontak ama giriş 0 olduğu için de çıkışındaki lojik değer RLO biti 0. Burada bir OR işlemi yapmışız. OR input 124.0 ile 124.0'ın evet girişindeki lojik değer 1 olabilir ama şu anda statüsü yani giriş imaj kütüğündeki değeri 0 olduğu için çıkış aktarmayacak. O nedenle buradaki RLO biti de 0 ve burada statüsü STA'sı 0, 124.2 gibi bir giriş kullanmışız. Yani bunun da aslında işte giriş görüntü kütüğündeki değeri 0. 0 olduğu için açık ve çıkışına bir veri aktarışı olmuyor. O nedenle bunun da çıkışındaki RLO biti 0. Devam ettiğimizde buradaki input 124.2 çıkışına 0 ne diyelim gönderdiği için 0 verdiği için burada Q124.0'a da aslında bir 0 ataması yapılıyor ve 124.0'da sonuç itibariyle statüsü bunun da 0 oluyor ve bu da çıkış görüntü kütüğüne işleniyor. Burada end input 124.1 şu. End not input 124.2 var. Şurada 124.2'nin değiliyle aslında V işlemi yapılmış. Burada end not işlemi bizim lojik olarak lojik kapılarla bildiğimiz V'nin değilini almak değil. AN dediği, end not dediği burada end işlemi yapıyor ama end işlemini yaptığında input 124.2'nin değilini alıyor. Tersini alıyor. Bu normalde kapalı kontak olduğu için aslında 124.2'nin not'ı değili. OR işlemi yapılıyor şu noktada. Kimle OR işlemi yapılıyor? Bakın burada 124.0 input 124.0 ile bir OR işlemi yapılmış. Daha sonra bu OR işlemiyle birlikte end denilmiş
şu noktadan sonra input 124.2. Bu da 124.2 nolu girişim benim. Ve bunun çıkışı eşittirle atanmış nereye? Q 124.0'a. Şimdi burası kapalı. Statüsü 1. 1 olduğu için 124.1 input'um burayı kapadı. Ve çıkışına RLO biti olarak şurada dikkat edecek olursanız 1'e atadı. Devam edelim. 124.2'nin statüsü şu anda 0. 0 olduğu için normalde kapalı kontak ve bu RLO değerini bu da çıkışına atadı. Ve RLO çıkışında da 1. Ne yapmıştık buradan sonra? Bir OR işlemi yapılmıştı. Şurada 124.0 ile 124.0'ın dikkat edecek olursanız statüsü yani giriş görüntü kütüğündeki değeri 0 ve açık olduğu için açık. Ama burada RLO biti 1. Şimdi diyeceksiniz ki bunun statüsü 0, açık. Girişindeki biri çıkışına aktaramaz. Çıkışında bir nereden geldi? Bir buradaki OR işleminden geldi. Yani yukarıdaki şuradaki 124.2'nin çıkışına atamış olduğu şu bir aslında benim aynı şekilde OR işleminden sonraki 124.0'ın çıkışındaki lojik değer olarak da ne yaptı? Geldi çünkü bir OR işlemi yapıyoruz burada. 124.2'nin STA'sı 0. 0 olduğu için bu normalde açık. Girişindeki RLO değeri 1 ama açık olduğu için statüs 0 açık olduğu için çıkışındaki lojik değer RLO biti 0 olacak ve bu 0 124.0 çıkışına atanacak ve 124.0'a atanan değer 0 olduğu için de bunun statüs değeri 0'da kalacaktır. Şimdi bunu biraz daha detaylandıralım. İşlemler nasıl yürüyor ona bakalım. Statüs değerleri 124.1'in şu anda 0, 124.2'nin 1, 124.0'ın 1, 124.2'nin yukarıda da 1'di, burada da 1. Bunların hepsi giriş imaj kütüğündeki aslında benim inputlarım değerleri ve statüs değerleri 1 olan buradaki ne diyeyim ben size kontaklarım konum değiştirdi. Yeşil olarak gösterdiklerim. Neydi? 124.2 1'di statüs değeri. Normalde kapalı kullandığımdan bu kontak açıldı. Burada ne var? 124.0'ım var. 124.0'ım normalde açıktı. Statüs biti 1 olduğu için burası kapandı. Ne var? 124.2 var. 124.2 normalde açıktı. Statüs bunun biti 1 olduğu için kapandı ve dikkat edecek olursanız bu yeşil koldan Q124.0'a bir değeri statüs olarak atandı. Peki buradaki lojik işlemler nasıl gerçekleşiyor? Bir de ona bakalım. Burada 124.1'in STA değeri 0 yani bu kontağım açık. Kontağım açık olduğu için çıkışa RLO biti olarak 0 geçti. Yani 0 atandı. Ve burada aslında bu 0'la AND işlemi yapılacak. AND işlemi 0'la ne arasında yapılacak? 124.2. Diyeceksiniz ki ya orası AND NOT değil mi? Şimdi lojikteki AND NOT'la buradaki AND NOT'u birbirine karıştırmayalım. Lojikteki AND NOT V işlemi yapar. Sonuçta değilini alırdı. Burada AN yazması buradaki input'un değilinin alınması. Yani buradaki 124.2'nin değerli alınacak. 124.2'nin statüsüne 1. Bura kapalı kontak olduğu için bunun NOT'u alınacak. 1 olduğu için bunun NOT'u 0. 0 ve 0 V işlemi yapıldığında şurada çıkışta alacağımız RLO biti ise yine 0 olacaktır. Burada bir 0'ım var RLO biti olarak. Bir OR işlemi yapacağım. OR'u kimle yapacağım ben? Burada 124.0'la. 124.0'ın şu anda statüs değerine 1. 1 olduğu için mesela bu kapalı olsaydı o ne yapılacaktı? OR NOT. Demin dediğim gibi oradaki AND NOT lojik kapılardaki AND NOT değil. Burada bir OR işlemi yapılıyor. Statüsü 1 olanla şu anda 124.0'ın statüsü 1. 0 ile 1'in OR işlemi yapıldığında 0, 1 veya işlemine tabi tutulduğunda çıkış nedir? Çıkış 1'dir. Ve bu 1 en son nerede? Bu düğüm noktasına geldi. Bu düğüm noktasındaki işte ne diyelim? RLO biti 1 oldu. Buradaki RLO bitiyle AND işlemi yapılacak. AND işlemi neyle yapılacak? 124.2'nin statüsüyle. Bu normalde açık bir kontaktı. Normalde açık kontak olduğu için buradaki 1'i kullanıyorum. NOT olsaydı da bunun yine 0'ını kullanacaktım. Ama normalde açık kontak olduğu için 1'ini kullanıyorum. Ve ne yaptık? Buradaki 1 ile RLO ile buradaki 124.2'nin statüsünü, STA bitini AND işlemine tabi tuttuk. 1 AND işleminden 1 olarak çıkar ve bir sonucu nereye geldi? 124.2'nin işte çıkışındaki RLO biti olarak geldi. Ve burada da bu biti ne yapıyorum? Götürüp Q 124.0'a atıyorum ve 124.0'a atadığımda Q 124.0 çıkışım çalışmış oluyor. Dikkat edecek olursanız STL yazılımda burada
adım adım programlama yapıldığı için, satır satır alt alta bu programlama yapıldığı için durum bitinin reload'un takibi daha kolay oluyor ve bunun üzerinden size anlatmak istedim. Daha anlaşılır olması açısından. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.